Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Burada artık metin veri tipinde kaldık. Metin veri tipi nasıl yapılıyor bunlara baktık. Öncelikle bir metin veri tipine bir tekrardan aslında daha önce de göstermiştim. Şurada bir şey atamıştık. Tekrardan bakalım. A gibi bir yine bir değişkene bir metin veri tipi atayalım. Burada yapmamız gereken önemli şey tırnak içerisine almak. Tırnak işaretine bastığınızda zaten otomatik olarak karşınıza çıkmakta. Buraya ne yazalım? Özge, Python, programlama dili öğretiyor. Diline giriş yapıyor diyelim da. Diline giriş yapmaktadır. Hemen ne yapıyorduk? Hücreyi çalıştırabilmek için run ediyoruz arkadaşlar. Run ettik. Peki A nedir? Hemen bize göstersin. Hemen nasıl yazdı? Özge Python programı diline giriş yapmaktadır olarak gösterdi bize arkadaşlar. Geldik. Peki Ankara ilindeki üçüncü karakteri çekelim ve Türkiye'nin başkentidir yazalım arkadaşlar. Bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Hemen burada görüldüğü üzere. Ya da şöyle de yazabiliriz. Ne yaptık? Ne diyorduk arkadaşlar? Python metindekleri sıfırdan itibaren atıyordu. Bunu unutmayacağız. 0, 1, 2, 3 gibi, 4 gibi atıyor ve sıfırdan başlayarak sıralama sayılarıyla atama yapıyor, depolama yapıyor. O zaman şöyle yapabiliriz. A'dakini ben ne yapacağım arkadaşlar? Üçüncü sayımı isteyeceğim. Üçüncü sayıyı isteyeceğim. O zaman ne yapıyorum? Köşeli parantez kullanıyorum. Benim değişkenim A ise köşeli parantez kullanıyorum direkt. A'daki kaçıncı şey isteyelim? Üçüncü sayı yani üçüncü sıradaki harf, karakter nedir? Buna bakalım. Üçüncü karakter E olarak gösterdi. Neden E? Neden G değil de E'di? Ö sıfıra atandı. Z neye atandı? 1'e atandı. G 2'ye atandı. E de 3'e atandığı için arkadaşlar. Peki ben direkt olarak şöyle yazsaydım. Mesela örnek vereyim. Birbirine hani hiç bütünleşik olmayan sayılar varsayalım. E, yani birleştirme işlemi yapsaydım. Birleştirme işlemi normal sayısal işlemlerde ne yapıyorduk? 1 artı 3 topluyorduk değil mi? Metin işlemlerinde ise, metin veri tiplerinde ise yine toplama işareti kullanarak biz cümle oluşturuyoruz arkadaşlar. Bunu da peki nasıl basıyoruz? Nasıl ekrana getiriyoruz? Print'le getiriyoruz. Print dedim. İçine yazmaya başladım karakterlerimi. Dedim ki Ankara artı Türkiye'nin biraz hızlı dil bilgisi hataları olabilir. Türkiye'nin bakalım başkentidir dedim. Dedim. Bir de ne koyalım bunun sonuna? Ünlem işareti koyalım arkadaşlar. Yine artı diyorum ünlem işaretini yazıyorum. Ünlem işaretini koydum. Çalıştırdığımda Ankara Türkiye'nin başkentidir şeklinde bize karşımıza çıkıyor. O zaman artı operatörünü ben sadece matematiksel işlemler yaparak toplamıyormuşum. Yani sayısal işlemlerle değil. Aynı zamanda bir cümleyi birleştirirken, bir metin karakterlerini birleştirirken de bu şekilde kullanabiliyormuşum arkadaşlar. Şimdi bir de metni düzenleme var ki son dönemlerde karma yöntemler diye bir belirli yöntemler kullanılıyor. Bu karma mixed metotlar diye de geçiyor. Mixed metotlarda önce ne yapılıyor? İşte verisel daha çok
sayısal işlemler, sayısal analizler gerçekleştiriliyor. Nicel araştırmalar yapılıyor. Sonrasında bir nitel araştırma da eklenerek mixed metot oluşturuluyor. Bunlar o yüzden metin karaktersi ya da metin analizleri çok çok önemli. Bunlar da yine Python yazılım dilinde yazılarak bu programlar sayesinde mixed metotları görmüş oluyoruz. Ya da işte metin madenciliği dediğimiz metin madenciliğini yine bu şekilde işlemiş oluyoruz. Peki ben bir title dediğimde bizim aklımıza ilk gelen nedir? Başlık gibi bir şey geliyor. İşte title dediğimizde başlık, ama burada Python'da kullanacağımız title değişkeni bizim ilk baştaki şeylerimizi, mesela mesleği atadım ben. Mesleğin ne olduğunu gösteriyor bize. Atıyorum sağlık çalışanıyız ise S ve Ç harflerini karakterlerin başlarındakine büyük harfe çeviriyor. Peki tümünü büyük harf yapmak istediğimde upper parantez işaretini kullanıyorum. Ben tümünü küçük harf yapmak istediğimde ise nokta lower işaretini kullanıyorum. Ne yaptım? Değişken nokta title'la sadece karakterlerin başını büyük harfe çevirdim. Yani cümle yaptım. Upper'la yine ne yaptım? Değişken nokta upper parantez dediğimde ise ne yaptım? Büyük harfe çevirdim. Yine değişken nokta lower dediğimde ise ne yapmış olduk arkadaşlar? Tümünü küçük harfe çevirmiş olduk. Gelelim bir metnin herhangi bir yerini değiştirmek için replace metodu kullanılıyor. Örnek veriyorum. Şöyle buradaki örnek dışında bir şey kullanalım. Öncelikle burayı bir göstereyim size. Bir metin değişkenimiz var. Buradaki metin değişkenimizin içerisinde İstanbul, Ankara, Adana, İstanbul, Ankara, Edirne, Van, Kars, İstanbul'da devam ediyor varsayalım. Metin nokta replace dedim. İstanbul yerine ben İzmir yazmak istiyorum. Yani İstanbul'un hepsinin yerine İzmir yazmak istiyorum. O zaman ne yapıyorum? Değişken nokta replace istiyorum. İstanbul virgül değiştirmek istediğim metin karakteri virgül dedim. İkinci yazmam gereken ne ile değiştireceğim olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle şunu alayım isterseniz. Burada yine beraberce bakalım. Bu sefer de İstanbul yerine ne yazsın burası? Sivas yazsın arkadaşlar. İstanbul birinci değişkenimiz neydi? Değiştirmek istediğimiz değişken. İkinci karakterimiz yani ikinci değişkenimiz Sivas olarak değiştirmek istiyoruz. Geldim run ettiğimde bakın İstanbul yerlerinin her birine Sivas yazıldığını görebilirsiniz burada. Geldik. Peki ben şunu da merak edebilirim. Ya bir metin var elimde. Bu metnin içinde biliyorsunuz ki nitel araştırmalarda çok fazla kullanılıyor. Bu metnin içinde kaç kere bir isim dönüyor? Yani elimde bir metin var ama bu metnin içine kaç kere döndüğünü bilmiyorum. Hemen bakalım yine metin zaten bizim elimizdeydi. Ne yapıyorum? Metin.const diyerek ne kadar döndüğüne bakacağız. Burada hemen metin.const ne hesaplayalım? Sayısına bakalım. Bakalım ne hesaplayalım? Burada Van'dan kaç adet olduğuna bakalım. Van kelimesi kaç adet geçiyormuş? Van karakteri kaç kere tekrar yapıyormuş? Bir adet tekrar yaptığını gördüm. Peki ben buraya İstanbul yazsaydım kaç adet tekrar yaptığını görebilir miyim? Evet, görebilirim. 2 adet geçiyormuş. Bu şekilde metin analizlerini gerçekleştirebiliriz. Özellikle açık uçlu sorularda daha çok rastlıyoruz bu metin analizlerine. Açık uçlu sorularda işte kaç kere aynı kelimeyi kullanmış, işte kimler kullanmış vesaire.
Bunlarla birlikte bu hesaplamayı genel olarak analizini yapabilme şansımız olabilir. Şimdi veri yapılarını göreceğiz. Şimdi verileri gördük. İşte değişkenleri gördük. Değişken atılmayı gördük. İşte aritmetik çalışmaları gördük. Şimdi veri yapıları neler? Veri yapıları, liste veri yapısı var. Çoklukla kullandığımız liste veri yapısı arkadaşlar. Demet veri yapısı var. Set veri yapısı var. Set dediğimiz küme veri yapıları aslında kümelerden oluşuyor. Yani bunlar nitel de olabilir, sayısal string modeller de olabilir, integer sayısal modeller de olabilir. İçerisinde karmaşık da olabilir. Örnek veriyorum, Özge 1, 2, Merve 3, 4 diye giden bir küme de olabilir. Yani burada karışık. Ama daha çok bizim liste veri yapısını kullanıyoruz. Neden liste veri yapısını kullanıyoruz? Zaten bize bir matris gösteriyor. Yani burada listeliyor aslında o matrisi ve bir indeks satırları veriyor. Bundan kaynaklı olarak da liste veri yapısı daha çok kullanılan veri yapılarından birisi. Şimdi listede belirli elemanları görmektense liste uzunluğunu bulmak önce bizim için önemli. Listenin uzunluğunu nasıl bulabiliriz? Şimdi bir liste tanımlayalım önce beraber. Sonrasında bunun uzunluğuna bakalım. Onu da len fonksiyonu ile bulmaktayız. Yani listenin uzunluğunu len'den bulmaktayız. Ya da listemiz mesela işte metin listesi olsun. Metin listesinin içerisinde len metin diyelim. İşte 62 tane karakterin olduğunu gösteriyor bana. 62 tane karakter varmış. Teker teker sayıyor. İşte 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. 62 tane metin içerisinde karakter olduğunu, uzunluğu olduğunu gösteriyor. Burada arkadaşlar. Gelelim peki listeden belirli bir eleman seçseydik. Şöyle diyelim, bir tane liste oluşturdum ben size burada. İsterseniz kendiniz de oluşturabilirsiniz. Geldim bu listenin içerisinden ben diyorum ki 1 ve 3.'ü seçiyorum. Genelde biz bunu daha çok Matrix'ten ya da Excel'den veri yüklediğimizde daha çok bunu kullanıyoruz. Neden kullanıyoruz? Belli sütunları görmek istiyorum ben. Yani o sütunlarda işlem yapmak istiyorum belki de. Bundan kaynaklı olarak da bunu görmekte, bunu daha çok sıklıkla rastlıyoruz. Ne yapıyoruz? Ben diyorum ki liste bu. Bunun içerisinden atıyorum sıfırdan başla, sıfır indeksinden başla. Sıfır indeksinden başla diyorum. Nereye kadar gitsin? 4. sayıya kadar görmek istiyorum. Sıfır indeksinden 4. indekse kadar görmek isteyeyim. 1, 5, 9, 8 gördüğünüz gibi. 1, 5, 9, 8. Peki şunu yapabilir miydim? 4'ten başla ve sadece 4'ü göster desem ne çıkardı? Boş çıkacaktı. Hata verecekti bize arkadaşlar. 4'ten başla 5'i 4 ile 5 aralığını göreyim deseydim. İşte bu zaman doğru verecek. Çünkü 4 buradan geldim 5 56'yı vermiş olacak bize sayıyı. Görmek istediğimiz. Burada ise dediğim gibi öncelikle belki ilerleyen dersler aldığınızda göreceksiniz ki Excel'deki belirli bir sütunu, belirli bir listeyi, indeksi görebilmek için bu işlemi gerçekleştirmiş olacaksınız. Peki ben bunu sondan görmek isteseydim nasıl yapacaktım? Listeden sondan ikinciyi görmek istiyorum. Eksi 2 diyeceğim. Bakın sondan ikinciyi gördüm. Peki eksi 2 ile eksi 5 aralığını görmek istesem, eksi 2 ve 5 aralığındaki indeks satırlarını görmek istesem yine boş liste verdi. Neden? Çünkü eksi 5 olmak zorunda arkadaşlar. Yani ben buraya pozitif olarak yazamam çünkü sondan geliyorum. Sondan geldiğim için yazamayacağım. Tabii 5. bizim aralığımız yok. Diyelim ki 3.
Eksi 2 ile eksi 3'ü göstersin dedim. Yine boş verdi bana. Bir dakika bakalım. Peki tekrar eksi 3.'ü göstersin bana. Burada direkt sondan saydığım için 56'yı gösterdi. Eksi 3. satır olarak. Hem 4-5 aralığında 56 hem eksi 3. satırda ise 56 gözlemimiz bulunmaktadır. Bu ifadeden sonra koşullu ifadelere geçeceğiz. Öncelikle bir sunumumuza dönelim. Sonrasında koşullu ifadelerle eğer zamanımız kalırsa devam edeceğiz arkadaşlar. Böyle bir tekrardan hatırlayalım. Artı operatörünü gördük. Aritmetik operatörleri gördük zaten. Bunlar normal işlemleri gerçekleştirdi. Matematiksel işlemlerimizi gerçekleştirdi. Sonra mantıksal ifadeler var arkadaşlar. Ve işlemi and, or işlemi, yine veya işlemi, not işlemi, değil işlemi. Bu daha çok bir yazılım yazdığınızda kullandığınız ifadeler olacak. And, or gibi. Ya da işte bu modu, bu veya işlemini kullanabilmek, ve işlemini kullanabilmek için. Şimdi ben koşullardan önce bunu görmenizi istediğim için aslında bir tık da buraya dönmek istedim. Sebebi büyüklük ya da eşitlik bu şekilde büyüktür ya da eşittir bu şekilde ifade edilecek. Küçüktür işareti. Sonra küçüklük ya da eşitlik bu şekilde mesela A B'den küçük veya eşittir. Eşitlik veya eşit değildir ifadeleri bu şekilde kullanılacak. Şimdi koşul ifadelerinde biz ne biliyoruz? Şunu biliyoruz. İşte diyorum ki Özge Python'dan 80 alırsa geçti. 86 alırsa kaldı. Ya da işte bir puan ataması yapıyorum ben. Bunda ya kaldı ya geçti diyorum. Ya da işte atıyorum yine bizim günlük hayatımızda kullandığımız ya da hocaların günlük hayatında kullandığı işte 80 üstü alırsa A olsun A harfini atatız A harfi koduyla karnesine işlensin. İşte B harfi olursa e, 60 aldıysa da işte C harfine işlensin şeklinde işlemler yapılıyor. Ya da işte ben diyorum ki bir veri setim var. İşte diyorum ki bu veri seti içerisinde bu 5 ise diyorum ki bu doğrudur, true'dur ya da işte 5'in üstünde bir ölçek değerim varsa yanlıştır gibi ifadeler kullanabilmek ya da bu yazılımı gerçekleştirebilmek için koşul koşulları kullanmaktayız arkadaşlar. Bunun için de bunları görmemiz gerekiyordu. Şimdi değişkenleri zaten gördük ama ben sizi tekrar hatırlatayım. İlk karakter bir harf veya işte alt çizgi olmak zorundadır. Rakam ile kesinlikle başlayamaz. Zaten diğer programlarda da işte SPSS'de de gördüğünüz üzere rakam ile tanımlama yapamazsınız. Hiçbir değişkeni rakam ile atayamazsınız. Harf, rakam ve haricinde bir karakter içeremez. Yani alt çizgi dışında herhangi bir şekilde bir karakter tanımlama yaparken işte dolar işareti, işte soru işareti, yıldız işareti içermeyecek değişkenler. Aksi belirtilmedikçe tüm değişkenler yerel olarak algılanır. Yani sizin yaptığınız çalışmanın depolanabildiğini olarak algılanır. Integer, float, long, işte oct ve hex'ler var. En çok kullandığımız zaten integer ve float parantezleri. Bunları zaten gösterdik. Integer'lar bir tam sayıya dönüştür ve tam sayı olduğunu ifade eder. Float'u dedik ondalıklı sayı olduğunu bize gösterecektir. Her zaman bunu gösterdim. String tipi değişkenleri gördük, metin tipi ifadeleri gördük arkadaşlar. Bunların işte arasından sayı seçtik, ifadeleri oluşturduk.
Ve listeler, listeleri gördük. Liste en çok kullandığımız listeler dedik. Bu listelerden belirli bir işte listeyi çekebildik ya da belirli indeks satırını çekebildik. Extent'i göstermedim. En çok komutu gösterdim. Kaç defa tekrarladığını. Aslında bir listedeki modu gösterdim size. Ne kadar çok tekrarlıyorsa o moddur aslında. Modu gösterdim. Extent'te iki listeyi toplayacak arkadaşlar. Yani herhangi bir extent dediğimizde extent parantezi ya nokta extent dediğimizde iki tane listeyi bize toplayacak. İndeks dediğimiz istenilen bir elemanın liste içindeki indeksini verecek. Burada. Pop listenin son elemanını çıkaracak. Remove'u gösterdim size. Herhangi bir elemanı listeden çıkartmak veya onun yerine bir başka eleman atabilmek için yaptığımız işlem replace dışında remove silmek işlemi de söz konusu. Bu da yine günlük araştırmalarınızı ya da bilimsel araştırmanızı kullandığınız SPSS'te de remove görebilirsiniz bir kod yazarken. Bunda da yine aynı şekilde. Len listenin dedim bize kaç elemandan oluştuğunu, kaç tane karakterden oluştuğunu gösteren bir uzunluk birimiydi. Len'den buluyorduk. Bir de sort var, liste elemanlarını sıralamak için kullanılıyor. Çok fazla bizim kullandığımız işlemlerden değil. Mesela tüpler var bir de arkadaşlar. Tüpler listeler gibidir fakat bir tüpün içeriğini değiştiremezsiniz. Yani burada işte tüplerde işte elma, armut, portakalsa işte bunun içeriğini kesinlikle değiştiremezsiniz. Ya da markete gidiyorsunuz bir liste yaptınız aslında listeden yine oluşuyor. Örnek veriyorum işte burada 100 var işte 001 var küme yapıyorsunuz aslında tüp dediğimiz küme. Küme oluşturduk. Bunun işte ne yapıyoruz? Bu listeyi tekrar değiştiremiyoruz. Belirli bir şey var. Sadece edit olarak ekleyebiliyoruz. Geldik. Hocam hani biz birçok şey gör şimdi koşullu ifadelere geçmeden önce, koşullara geçmeden önce bunu da göstereyim size. Bir yazılım yapacağız. Bir elimizde veri seti var. Biz bunu nasıl Python'da açabileceğiz diye birçok aslında yolu var. Onu söyleyeyim. Bu sadece biri. Yazılımda işte dosyanın değişkenini yazıyorsunuz. Eşittir open dosya yolunu yazıyorsunuz. Dosya yolu nedir? İşte Windows'da ya da işte diğer C gibi bir depolama aracınız varsa C'ye gidecek nedir? İşte nerede, nasıl tanımlanmıştır? O yolu yazıyorsunuz ve yazma için hani orayı gösterebilmek için de V'yi gösteriyorsunuz. Onun dışında farklı şekilde Excel açmak ya da farklı dosya biçimlerine çalışabilmek. Excel üzerinden Python'dan kod yazarak Excel'e müdahale de edebiliyorsunuz. Bunlar ise farklı bir derste anlatılması gereken konular. Yaptığınız işleme göre değişiyor. Şu an daha böyle giriş aşamasında kalsın. En azından sizler de bir şeyleri görün. Hani basitmiş diyebilin çünkü gerçekten çok çok basit bir dil. Şimdi gelelim birazcık da koşullara görelim. Döngüleri göstermeyeceğim. Koşullardan sonra ise dersimizi bitirelim. Bu koşullar nelermiş onlara bakalım. Koşullu ifadeler. Şimdi bilgisayar veya işte bir işletim sistemi bir komutla beraber geliyor. Yani bir komutla birlikte gidiyor. Önce diyor bunu yap, sonra şunu yap, sonra öbür sonrasında şunları yapacaksın diyor. Yani örnek veriyorum. Sen herhangi bir Word'u ya da herhangi bir Excel'i açmadan işlem yapabilir misin? Bir komutla birlikte yapıyorsun. Önce açıyorsun. Sonra işte ne yazacağına karar veriyorsun. Bir şeyleri yazıyorsun orada. Bir araştırma yapacaksın. Araştırma yazını yazıyorsun vesaire. Yani belirli komutlarla aslında ilerleme sağlıyorsun. Beyindeki bu komutlar gibi düşünün. O beyindeki komutlarla hareket ediyorsun. Ya da işte yürümeye çalışıyorsun. Yürüme de aynı şekilde. Önce işte diyor ki beyin bacağına at. Sonra işte bacağın üstünde dur. Sonra işte adım at gibi belirli komutlarla işliyor. Yani koşullu ifadelerde bir bilgisayar verilen bir komutu hani
belirli yöntemlerle bir araya getiriyor arkadaşlar. Yani sıralı bir şekilde işlemleri gerçekleştiriyor. Koşullu ifadelerde bunu gösteriyor. Peki, şimdi biz mantıksal operatörleri gördük. İşte dedik ki büyüktür, eşittir, eşit değildir, işte küçük eşittir, büyük eşittir ifadelerini gördük. Şimdi if ve else bütün programlama dillerinde kullanılan klasik koşullu ifadeler, yani koşulları içeren ifadeler ve yani bizim artık bir şeyleri programı yazmamız için gerektiren şeyler. Bize şöyle bir örnek verilse, ben size if ve else'den bahsetsem, if eğer demek arkadaşlar. Öncelikle bunu bilin. Else dediğim şey ise mesela eğerin içinde bir şey gerçekleşmedi. Eğerin içine geldik, bir şey gerçekleşmedi. Ben dedim ki Özge okula gitmiyorsa hastadır. Yani aslında Özge okula eğer gitmemişse hastadır dedim. İlk önce koşulum ne? If Özge okula gitmedi. Önce gitmedi. Gerçekleşti mi bu? Gerçekleşmedi. O zaman else'ye geçmem lazım. İkinci eğer'e geçmem lazım. İkinci eğer burada else'yi kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi o zaman klasik hepimizin gördüğü öğrenci geçti, geçmedi. Bununla alakalı bir program yazalım. Yani bir koşullu ifadeler yazalım. Şimdi Merve'nin puanı ne olsun? Merve'nin puanı 76 olsun. 70'i geçmiş olsun. 76 Merve'nin puanı olsun. Tamam. O zaman bir tanımlayalım. Bir değişken tanımlayalım. Puan dedim. Ya da Merve'nin puanı olsun bu. Merve puanı ne oldu? Merve'nin puanını tanımlayalım. Merve 76 almış sınavdan. Geçti mi kaldı mı? Bakalım. Merve puanı 76 almış. Geldim. Dedim ki dedim if yazdım. Şunu hemen Merve'nin puan değişkenini şuraya bir hemen alayım arkadaşlar. Dedim. Merve'nin puanı dedim. İşte ne olsun? Merve'nin puanı 85'ten büyük ise 85'ten büyük ise burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi if demek neydi? Eğer bir şey şartı sunacağım. Şartı sundum. Merve'nin puanı dedim 85'ten büyük ise dedim. E, 2 nokta üst üste koydum. Bakın çok önemli. 2 nokta üst üste koymadan yani bir tek kullandığımız yer burası. Onu da belirteyim. Diğer yerlerde zaten kullanmıyoruz ama burada bizim için çok önemli. Geldim. Dedim ki o zaman Merveciğim 85'ten yüksek aldığın zaman dersi geçebilirsin. O zaman dersi 85'ten yüksek aldığı zaman geçebilecek. Ne yaptı Merve ya da öğrenci diyeyim artık. Öğrenci dersi geçti desin bana. Program desin ki bana ben desin 85'ten büyükse dersi geçsin. Merve 85 sağladı mı? Hayır sağlamadı. O zaman geldim bir else programı bir eğer daha yazıyorum. Eğer dedik önce Merve 85 puanla geçti mi geçmedi. Baktım tamam. O zaman ne yapacağım? Eğer bir başka bir ifade daha vermem lazım. 2 nokta üst üste geldim. Öğrenci dersi geçemedi dedim ve çalıştırdım. Önce şunu bir tanımlasaydık çok daha iyi olacaktı. Çalıştırdım. Şu an biraz internette şey olduğu için şurayı alalım.
Diğer notebook yavaş çalıştığı için. Baktım Merve ne yapmış? Dersi geçirmemiş. Peki Merve'nin puanı burada 76 değil de 98 almış olsaydı Merve. Ne yapacaktı? 85'ten üstün olduğu için direkt burayı yazdıracaktı arkadaşlar. Öğrenci dersi geçti. Ne yaptı? Öğrenci ilk başta 76 almıştı. İlk önce geldi. Öğrenci de sağladı mı koşulumuzu? Sağlamadı. 85 üstü alsaydı dersi geçecekti. Alamadı. İkinci LS'ye geldi. O yüzden dersi geçemedi. Başka neler yazabiliriz? Mesela karne kodu yazalım bir de. Birlikte karne ile alakalı bir şey yazalım. Yani bir puan sistemimiz olduğunu düşünelim. İşte puanı yine ne olsun? Özge'nin puanı ne olsun? Girmiş olalım. Özge'nin puanını bilgisayardan girdik varsayıyorum. Özge'nin puanı 63 olsun. Çok düşük bir şey verdim. Burada göstereceğim şey daha farklı arkadaşlar. Şimdi yazıyorum. Eğer diyorum. If diyorum. Puan diyorum. Neyden büyük olsun arkadaşlar? 85'ten yukarı ise 85'ten yukarı ise karne notu ne olarak geçecek bize arkadaşlar? Hemen geliyorum. Karne notu eşittir diyorum. A olarak alsın. Hiçbir şey yapmadım. Bir çalıştırdım. Bakın hemen direkt olarak ne oldu? Pardon, Özge yazmışız. Şuraya puan yazacaktım. Bir dakika. Boşluğu görmenizi isteyeceğim. Hiçbir şey bize vermedi. Gördünüz mü? 85'in üstünde bir puan mı almışız? Hayır, almamışız. Hiçbir şey gelmedi. O zaman ben bir tane daha yazacağım. Bir sürü bu şekilde yazacağım için elselere çok fazla yazacağım için o yüzden elif ifadesini kullanıyorum. Burada ise yine benim ne olsun? Puan 70 üstü olsun. 70 üstü ise ve el notunu alsın. A değil de B alsın. Geldim. Yine elif kodunu kullanarak devam ediyorum. Özür dilerim. Açıkta bırakmışım. Girintileri mutlaka yapmak zorundasınız. Çünkü program çalışmaz. Bu sefer hala 70'te mi? 70'in üstünde mi puanım? Hayır değil. Geldim. Karne notu ne olsun buraya geldim. 60 üstü ise dedim karne notu C olsun. Geldik. Peki yine elifleri kullanıyorum. Elif 50'den büyükse eğer karne notu 50'den büyükse pardon puanı 50'den büyükse bu sefer ne yapıyorum arkadaşlar? D harfini verdim karne notuna. D geçti. Geldim. Değil ise hiçbirini gerçekleştirmedik. Bu kod satırlarından hiçbirini gerçekleştiremedik arkadaşlar. Değilse hiçbirini gerçekleştiremedim. O zaman karne notu F olarak atandı. Şimdi çalıştıralım. Sıradayız. Çalıştığımda normalde çalışması gerekiyor. Şu an yine internetle alakalı bir problem olabilir.
Bak şimdi geldim 63'teyim. 63'ten sonra geldim. Ben ne yapacağım? Ama şöyle bir şey var. Neyi yazmadık burada? Neyi unuttuk? Karne notu F de. E ben print karne notunu yazdım mı? Hayır yazmadım. Karne notumuz ne? Ben bastırmadım ki. Bastırmasam zaten program çalışmayacak. Karne notuna geldiğimde yine karne notunu çalıştırmadı. Puanı çalıştırmış olsun. Ya da direkt string olarak yazdığım için bakalım. C olarak gösterdi. Biraz önce neden hata yaptık? Print'i öncelikle yazdırmadık. Yani karne notu direkt çıkartmadık. Biz print etmedik. Yani ne istediğimizi göstermedik. Peki tekrardan dedik ki bir ikili tırnak işareti koyduğumuzda neye çevriliyordu değişkenler? Sözel değişkene çeviriyordu. Sözel değişken olduğu için buradaki ifadeyi aldı mı? Hayır, almadı. Küçük bir yazılımda yaptık arkadaşlar. Dersimiz buraya kadar. Ya umarım ilginizi çekmiştir. Bu ders birazcık ilginizi çekmeniz için yapılmış bir ders. En azından bir dil, Python dili hem merakınızı giderilsin, nasıl kullanılıyor görülsün diye. Dediğim gibi zaten C veya C Sharp ya da işte R gibi yazılım dilleri gördüyseniz ve daha önce buna karşılaştıysanız bunun ne kadar basit olduğunu da anlamışsınızdır zaten. Ee, Umarım faydalı olmuştur, öyle söyleyeyim. Kendinize çok dikkat edin. Kongreye katıldığınız için teşekkür ediyoruz.